Güzel bir şey bebek. Çünkü bebeğim o benim yani. Gerçekten bebeğim yani. Çocukla startup'ın aslında ne kadar benzediğini görüyorsun. 1500 hatta şu an 2000'e yaklaştık. Belki de geçtik. 2000'den fazla mekan kiralamayı gerçekleştirdi. Hatta çok iyi bildiğim konuları aslında hiç bilmediğimi çok güzel suratıma vurdular. Yani yaptığımız hatalardan sonra yüzüm kızardı yani mentora karşı. Reklam çekimleri, dizi çekimleri, influencer çekimleri, katalog çekimleri, fotoğraf çekimleri gibi çok kollu. Bunlara da mekan sağladığımız için farkımızı aslında burada yarattık. Bilgi Üniversitesi'nde de aslında işletme ekonomiyle başlayan bir öğretim hayatım vardı. Sonra oradaki hocalarımdan bir tanesinin sen git reklamcı ol demesiyle aslında ben reklam tarafına da kaydım. Yan dal gibi çift ana dal yaptım. Komik bir söylem olabilir ama çünkü reklam ajanslarında çalışmaya karar verdikten sonra okulda beni bu konuda çok destekledi. İstediğim dersleri aldım. Ve ondan sonra sırasıyla önce Love'da staj yaptım. Orada şu an halihazırda kendi ajansı da olan Can Fagan'ın altında çalıştım. Zaten onunla tanıştıktan sonra reklam ajansında reklam yazarı olmaya karar verdim. Sonra sırasıyla Makken'de çalıştım. Makken'den sonra Leo Burnet'e girdim. Bunların hepsi staj. Ama Leo Burnet'te belli bir zaman sonra kadroya girdim ve reklamcılık kariyerim başladı. Onun haricinde reklamcılık çok yoğun bir şekilde çalışırken tabii ki de dışarıda başka arkadaşlarım vardı. Bir de ben çok çıkan eden bir insandım. Ben ve çevrem, arkadaşlarım böyle yeni bir yer çıktığı zaman orayı keşfetmek, böyle ne bileyim gece hayatında olmak, ne bileyim güzel yerlerde yemek yemeye önem veren biriydim. Ondan sonra şu anki ortaklarımdan bir tanesi de çok çevresi geniş bir arkadaşımızdı. Onun aklına geliyor bu fikir. Ya İstanbul'da böyle gidilecek kadar güzel yerler var ama bunların hepsinin aslında listelendiği bir yer yok. Ben de ajanslarda çok çalıştığım için arkadaşlarımla çok vakit geçiremiyordum. Yakın bir arkadaşımın WhatsApp grubuna, yani ortağım olan arkadaşımın WhatsApp grubuna attığım mesajla aslında biz bu yolculuğa başladık. Bir mesajla nerelere geldiğimiz bugün karşınızdayız ama tamamen ben aslında arkadaşlarımla birazcık daha vakit geçireyim. Onlarla aram, bağım kopmasın, birazcık daha yakınlaşayım diye girdiğim bir süreçti. Ondan sonra reklam ajansıyla beraber işte tam biz bu fikri geliştirirken pandemi oldu. Pandemi olmasının bize aslında faydası neydi? Evlerden çalışmaya başladık. Evlerden çalışmaya başlayınca diğer farklı yeni hobiler gibi yeni işlere, yeni fikirleri hayata geçirmek için daha çok vaktiniz oldu. Yollarda vesairede kaybettiğiniz vakti bu şekilde değerlendirerek biz aslında Sana Mekanı kurduk. Sana Mekanı kurduktan sonra ilk başta tabii ki de 3 ana kurucu ortak hepimiz kendi işlerinde çalışıyorduk. Bir tane ortağım mimar, diğeri finans sektöründe olan bir diğer ortağım ve ben. Sırasıyla ilk başta mimar ortağım Sana Mekan biraz büyüyünce mimarlığı bıraktı. Tek başına önce Sana Mekanı bir süre idare etti. Biz dışarıdan destek oluyorduk. Sonra tabii ki de Sana Mekan'ın büyüyebileceğini, iş yaptığını, adetlerin böyle ayda 5, 10, 15, 20 kiralamalara çıktığını görünce de ben de reklamcılık kariyerimi sonlandırdım ve ondan sonra tamamen full time Sana Mekan'a giriş yaptım. Aslında Airbnb Türkiye'de konaklama, sadece Türkiye'de değil bu arada, dünyanın her yerinde kısa süreli konaklamak için kurulan bir platform. Sana Mekan ise Airbnb gibi konaklama, yani evet içerisinde var ama aslında temel amacı konaklamayı kısa süreli mekan kiralama platformu. Yani siz aslında hayal ettiğiniz bir etkinlik vesaire için aradığınız bir mekanı Sana Mekan'dan kiralayabiliyorsunuz. Ama Airbnb örneğini verdiğiniz için Airbnb'den kiraladığınız bir şey genelde gece yatarak sabah veya bir yurt dışına gittiğinizde veya şehir dışına çıktığınızda kiralamak için tuttuğunuz bir şeyken Sana Mekan sizin kendi yaşadığınız şehirde kendiniz için yaptığınız veya şirketinizin için yaptığınız veya ne bileyim çocuğunuz için yaptığınız bir etkinlik için size güzel, yaratıcı, farklı, daha önce düşünmediğiniz alanları sunabilen bir platform. Globale baktığımız zaman aslında bizimle aynı modele sahip bir de Peerspace var. Yani bu da Peerspace de bu arada Amerika çıkışlı. Amerika'dan sonra Avustralya, Kanada ve Avrupa'nın bazı şehirlerine açıldı. Londra'da var, Barcelona'da var, Berlin'de var. Biz de aslında yani bu arada Avrupa'ya açılışı bizden sonra oldu ve gittiğimiz yol çok benzer. Daha önceden Sana Mekan'ın benzer işleri Türkiye'de denenmiş. Farklı markalar, farklı girişimler olmuş. Hatta bir tane girişim, adını unuttum, başlamış, bırakmış vesaire. Bizim buradaki en büyük farklılıklarımızdan bir tanesi bizim prodüksiyona da mekan sağlamamız. Çünkü daha önce herkes sadece etkinliği oynuyordu. Ama aslında işin bir de prodüksiyon tarafı var. Yani bugün reklam çekimleri, dizi
dizi çekimleri, daha yeni başlayan TikTok diye nitelendirdiğimiz çekimler, influencer çekimleri, katalog çekimleri, fotoğraf çekimleri gibi çok kollu mekanlar kiralıyor. Onlar da aynı aslında bir etkinlik gibi bir amaç uğruna kısa süreli mekan kiralamalar. Biz Sana Mekan olarak bunlara da mekan sağladığımız için farkımızı aslında burada yarattık ve bu sayede Sana Mekan'ın daha rahat, daha iyi bir şekilde devam etmesini sağlayacak kaynakları da bu şekilde elde ettik. Ben aslında burada parantez açmak istiyorum. İTÜ ekibine, İTÜ Çekirdek ve bu süreçteki herkese bir kere daha teşekkür ediyorum. Onun hikayesini de anlatmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten aslında bir tane mekan sahibimizin siz neden İTÜ Çekirdek'e başvurmuyorsunuz? Aslında Sana Mekan İTÜ Çekirdek'ten yararlanabilir diyerek bizi yönlendirdi. Biz de hep İTÜ Çekirdek'i daha yeni bir startup. Daha tohum şekilde. Çünkü biz aslında oraya çıktığımızda halihazırda ona yakın çalışanı olan pozitif EBITDA'lı bir şirkettik ve bunu kabul edip edilmeyeceğini bilmiyorduk. Ev sahibinin böyle desteğiyle birlikte son 2 gün kala bu arada başvuruyu yaptık son şeyde ve bir anda böyle alarak eğitimler Big Bang sahnesine çıktık. Orada da aldığımız eğitimlerle birlikte aslında vizyonumuz çok genişledi. Yani Sana Mekan evet yatırım alacağız ama aldığımız yatırım yani evet şu an halihazırdaki yaptığımız işi büyütebiliriz ama nasıl ölçeklenebileceğimiz konusunda ciddi eğitimler, ciddi kafa patlatmalar sonucunda zaten bizim de isteğimiz olan Airbnb modeli dediğimiz online checkout'un içerisinde olduğu instant booking'in yani bir kişi etkinlik için girdiğinde site üzerinden etkinliğinin mekan kiralamasını bir aracıya birine danışmadan direkt olarak mekanla konuşup sağlayabilecek. Üstelik bununla beraber biz sepet modelini de devreye almaya çalışıyoruz. Sepet modeli de şu, siz bir etkinlik planlayacaksınız ama etkinlik sadece bir mekanla olmaz. O etkinliğini planladınız. Oraya ihtiyacınız olan bir DJ olabilir. Oraya ihtiyacınız olan bir vale olabilir. Oraya ihtiyacınız olan bir ışık sistemi, bir kamera sistemi. Mekanın sağladığı ek hizmetler olabilir. Bunları da aynı böyle ekleyerek, sepete ekleyerek sonucuna gidebileceğiniz bir modele dönmek istiyoruz ve yatırımcımızı da aslında bu şekilde ikna ettik. Bunun neden böyle olduğunu, neden böyle olmasını gerektiğini. Çünkü ayda bazı aylar 700, bazı aylar 800 bireysel talep alıyoruz. Bu taleplerin de her birini satışa döndürmek zor, imkansız. Çünkü fiyat farkı vesaireleri çok fazla olan bir şey. Ama bu modele geçtiğimizde mekanlarla direkt olarak konuşabilecekleri için daha hızlı bir şekilde sonuçlandırabileceklerini düşünüyoruz ve biz aldığımız yatırımla aslında Türkiye'de de ilk defa olan daha önce bu anlamda bu sektörde denenmemiş bir şeyi deneyerek büyümeyi hedefliyoruz. Aslında ilk başta gerçekten 5-10 mekanla başladıktan sonra şimdi siz deyince böyle 2000'den fazla mekan olduğunda her mekanın her sahibi veya işletmecisi farklı insanlar. Her farklı insana göre farklı konuşmanız, farklı ikna etmeniz, her birinin takıldığı farklı detayları çözmeniz gerekiyor. Ama tabii ki de siz bir kurumsallaştığınız zaman herkese aslında aynı yaklaştığınızda tabii o şekil değiştirebilirsiniz ama aynı şeyleri verdiğinizde, güven verdiğinizde aslında bütün zorlukların üstesinden gelebiliyorsunuz. Ama tabii ki de her işin zorluğu var. Her işin problemleri var. Bugün kimse diyemez ki benim işim çok kolay, çok kolay para kazanıyorum. Bizim işin de zorlukları var. Biz de o zorlukları üstesinden gelebildiğimiz için aslında bugün Sana Mekan 2000'den fazla mekan sahibinin içerisinde bulunduğu 1500 hatta şu an 2000'e yaklaştık. Belki de geçtik. 2000'den fazla mekan kiralamayı gerçekleştirdi diyebilirim. Tabii ki de planlarımızdan bir tanesi de buydu. Hatta Big Bang sunumunda da bahsettiğimiz gibi 2028 yılında bizim de yurt dışına açılma planımız var. Bu açılma planını yaparken de tabii ki de pazar araştırmaları vesaireleri bugünlerden yapmaya başlamıştık. Hatta pazarlarımızdan bir tanesi Dubai'ydi. Çünkü Dubai hem çok gelişmekte olan, her gün daha gelişmekte olan, zaten çok gelişti hem de çok mekanları olan ve çok uluslu milletten insanları barındıran ve o insanların etkinliklerini yapabileceği bir şehirken tabii ki de son yaşanan olaylardan sonra planlarımızın belki değişmesine sebep olabilecek bir süreç var ama yurt dışına açılma tabii ki de var. Londra mı, Berlin veya zaten bahsetmiştim yurt dışındaki bir rakibimiz Londra'da, Berlin'de, Amsterdam'da var. Biz belki başka yerlere gidebiliriz. O pazarlarda da araştırmalar yapıyoruz. Belki daha yakın bize benzeyen Yunan tarafında biraz bu işi büyütüp yavaş yavaş açılabiliriz. Bu konularda planlarımız aktif olarak devam ediyor. Sana Mekan Pro aslında prodüksiyon profesyonelleri için
için geliştirdiğimiz ayrı bir hizmet. Ayrı bir hizmet derken özel şifreli bir alan ve bu şifreli alana girdiğiniz zaman aslında çok daha fazla mekana erişebiliyorsunuz. Ama tabii ki de bu mekanlar prodüksiyonların ihtiyacı olan ne bileyim böyle gecekondular, ne bileyim böyle araba çöplükleri falanların da içerisinde bulundurduğu aslında sadece çekim için kiralanabilecek alanları sağladığımız avantajlar. Tabii onlara özel orada geliştirdiğimiz bazı teknolojilerimiz de var. Hatta o teknolojileri ilk orada test ediyoruz. Ondan sonra sanal mekanın anasını alarak da kendimizi geliştiriyoruz. Neden olmasın yani? Türkiye zaten bu arada PropTech anlamında yani Prop'ta da çok gelişen bir yer. Yani bakarsanız o kadar güzel yapılarımız var. O kadar büyük inşaat firmalarımız var. Bizim inşaat firmalarının yurt dışında yaptığı çok özel projeler var. Tabii ki de sen de buradan çıkarak doğru yerde doğru planlamayı yaptıktan sonra neden dünyada dikkat çekmeyesin? Bu konuda bence biraz hayat seni bir tarafa götürüyor. Çünkü güçlü bir exit de girişimci için çok değerli ama bir unicorn olmak da yatırımcılar için çok değerli. Burada amaç sen ne yapmak istediğini ve hedeflerinin ne olduğunu, tabii ki de hedeflerini ne kadar sürede gerçekleştirebileceğin ve bu hedeflerini gerçekleştirdikten sonra next step'te neler yapacağınla da çok alakalı. Yani bu girişimcilik o enerjisini, kanını aldıktan sonra hep böyle kafanda düşünüyorsun. Başka ne yapabilirim? Başka nereye gidebilirim? Tabii ki de ana bir işini büyütüp exit ettikten sonra elde edebileceğin gelirle de farklı kanallara, farklı şeylere sen yatırım yapabilir veya yeni bir fikri geliştirmene olanak sağlayabilirsin. Önümüz ne gösterirse aslında o tarafa doğru gidebiliriz. Yani kesin belirlediğimiz bir şey yok şu anda. Bu ben kendi adıma cevap veriyorum. Korkmayın derim. Herkes bunu söylüyordur. Hata yapmaktan korkmayın. Biz de çok hata yaptık. Çok yanlış yatırımlar da yaptık bu süreç zarfında. Birinci diyebileceğim bu. İkinci, gerçekten mümkün oldukça eğitim almaya çalışın. Ben bunu söylüyorum. Ben İTÜ'deki mentorlarımdan sonra bambaşka bir sanal mekan oldu. Kendim de bizzat bambaşka oldum. Bunu da söyleyebilirim. Hatta çok iyi bildiğim konuları aslında hiç bilmediğimi çok güzel suratıma vurdular. Daha geçen hafta bile aldığımız bir tane satış eğitiminde yani yaptığımız hatalardan sonra yüzüm kızardı yani mentora karşı ama tabii ki de bunlar her zaman seni geliştiren şeyler. O yüzden kendini geliştirebilecek ne varsa bunların peşinde koş ve girişimcinin o girişkenliğini hiç kaybetme derim yani. Kesinlikle çok girişken ol. Projene inanıyorsan o projeyi kötüleyecek 1000 tane insan olacak ama aradan bir tane insan sana güvenirse o proje bir anda o 1000 tanesini yok eder. Bizim de aslında buna benzer örnek bir süreç oldu. Bu oldu yani İTÜ zamanında yine aldığımız mentorlardan biri. Kendisi de girişim yani startuplara yatırım yapan biri mesela bizim projeyi yerle bir etti yani kafasında. Çünkü neden? Bize dedi ki içerisinde çok fazla yapay zeka yok. Kendisi sadece yapay zekayla yatırım yapan ve işte siz niye yani yapay zeka yok şimdi siz niye bu yatırım yapıyorsunuz dedi. O gün o insana bunu bu şekilde söyleyemedik ama başka bir yerde bunu çok güzel açıkladık. O da şu şekilde. Yapay zekayı kim kullanıyor? İnsan kullanıyor. İnsan dediğiniz şey evlenmek zorunda, etkinlik yapmak zorunda, doğum gününü kutlamak zorunda, sosyalleşmek zorunda. Hadi bırakın kendi ekibiyle bir yerde toplanarak yüz yüze buluşmak zorunda ve bunların da sağlayabileceği alanlara ihtiyacı var. Bu alanları da sağlayan bir platformsun. Aslında onların büyümesine bir nevi olanak sağlıyorsun. Her şey yapay zekayı içerisine dahil ettim diye değil. Tabii ki de biz de kullanıyoruz. Arkada search sisteminde kullanıyoruz. Görsel aramada kullanıyoruz. Hali hazırda geliştirdiğimiz yeni özelliklerde kullanıyoruz. Ama direkt olarak yani projeniz gömüldüğü zaman da ona böyle biri düşürdüğü zaman düşmeyin yani. Üzerine düşünün. Aslında sizin de başka şeyler geliştirebileceğiniz ortaya çıkıyor. Büyümek, yatırım, gelişmek, unicorn, başarmak, exit, zengin olmak, sanal mekan. bebek. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Sana mekanda biraz durdum çünkü yani bilmiyorum. Kelimede nasıl olur? Hayır, ne demem gerektiğini. Evet. Güzel bir şey bebek. Çünkü bebeğim o benim yani. Gerçekten bebeğim yani. Anladın mı? Genelde bunu diyorlar. Diyorlar mı? Evet. Yani Ya zaten aynen öyle yani. Gerçekten bu arada bebeğiniz oluyor. Bilmiyorum galiba çocuğunuz var mı? Allah 2 plus bizim bir. işte ve çok güzel söylediniz. Bir gün inşallah çocuğunuz olur. Benim de oğlum var. Çocukla startup'ın aslında ne kadar benzediğini görüyorsun. Çünkü aslında ilk başta dünyaya geliyor. Fikir de dünyaya geliyor. Evet.
böyle izliyorsun yani gelişiyor, öğreniyor. Sen ona bir şeyler öğretiyorsun. Startup da bir şeyler öğreniyor, büyüyor. Hareket etmeye başlıyor, koşmaya başlıyor. Düşüyor, ağlıyor. Biz de düştük, ağladık. Çok defa kafamızı vurduk. Ne yaptık ettik ama her geçen gün yeni şeyler öğreniyorsun. Konuşmayı öğreniyorsun. Burada da satış yapmayı öğreniyorsun. Örnek veriyorum, startup'ına göre değişiyor. Yani çok çok benzer giden bir şey Bebek'le. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım sizler için veya izleyen herkese güzel bilgi alabilecekleri var. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Siz de bana ulaştınız. Dönerim yani. Mail'dan veya LinkedIn'den, fark etmez hangi mecradan ulaşırsanız. Bugün dönmezsem yarın kesin dönüş yaparım. Dikkat ederim diyebilirim.